Theodore Robert Bundy veya yaygın bilinen ismiyle Ted Bundy, Amerikalı seri katil ve tecavüzcü. 1974 ve 78 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını kaçırmış, tecavüz etmiş ve öldürmüştür. Kurbanlarının kesin sayısı bilinmeyen Bundy, 10 yılı aşkın inkar süreci sonunda 1989'da idam edilmeden önce 7 eyalette işlediği 30 cinayeti itiraf etti, fakat araştırmacılar 30'dan fazla cinayet işlediğini düşünüyor. Bundy sıklıkla Amerikan seri katillerinin öncül örneği olarak kabul edilir. Gerçekten de seri katil terimi ilk defa onu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Ted Bundy gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya gelmiştir. Büyük annesi ve büyük babasını anne baba olarak biliyordu. Gerçek annesine abla diyordu. Tüm aileye, arkadaşlara ve hatta genç Ted'e büyük anne ve büyük babasının ebeveynleri olduğu ve annesinin ablası olduğu söylendi. Henüz lisedeyken hırsızlık ve oto hırsızlığı şüphesiyle en az 2 kez tutuklandı. 18 yaşına geldiğinde olayların detayları Washington'da adetler gereğince kayıtlardan silindi. 1965 yılında liseden mezun olduktan sonra Washington Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı Stephanie Brooks ile romantik bir şekilde ilgilenmeye başladı. 1968'in başında üniversiteden ayrıldı ve birçok asgari ücretli işte çalıştı. 1973 yazında Kaliforniya'da bir iş gezisi sırasında Bundy, Stephanie ile olan ilişkisini yeniden canlandırdı. Stephanie, Ted'in görünüşe göre yasal ve politik bir kariyerin zirvesinde olan ciddi bir hale bürünmesine hayret etti. Ancak Ted, Ocak 1974'te aniden tüm temasları kesti. Çünkü Bundy'nin Stephanie'yi tekrar elde etmesi onu cinayetler konusunda cesaretlendirmişti. Bundy'nin cinayetlere ne zaman başladığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Farklı insanlara farklı hikayeler anlattı ve idamından önceki günlerde düzinelerce cinayeti açık ve net bir şekilde itiraf etse bile en eski suçlarının ayrıntılarını açıklamayı reddetti. Kurbanlarını kandırmak için koltuk değnekleri ya da alçı kullanarak topallayan, sakat ve kitaplarını düşürmüş aciz biri gibi davranarak yardım istiyordu. Daha sonra onları levyeyle etkisiz hale getirerek 1968 model Volkswagen Beetle marka arabasına atıyordu. Ted Bundy'nin ilk yakalanması, Carol Dranch adlı bir kadının Bundy'nin saldırısından kurtulması sayesinde oldu. Carol, 1974'te Bundy'nin kendisini sahte bir polis olarak tanıttığını ve onu kaçırmaya çalıştığını belirtti. Bundy, Carol'ın kaçmasından kısa bir süre sonra Utah polisi tarafından durduruldu ve arabasında çeşitli suç delilleri bulundu. Bu deliller arasında kadınlara ait saç telleri ve Bundy'nin kurbanlarını bağlamak için kullandığı ipler vardı. Bundy, Carol'ı kaçırma girişiminden suçlu bulunarak hapse atıldı. Ted Bundy, Utah'ta yakalandıktan sonra Colorado'ya nakledildi ve burada Karen Campbell adlı bir kadının öldürülmesiyle ilgili olarak yargılandı. Ancak Bundy 2 kez cezaevinden kaçmayı başardı. İlk kaçışında hukuk okumasının büyük önemi vardı. Kendisine verilen avukatı reddederek kendi savunmasını kendisi yapmak istedi. Böylece mahkeme salonuna kelepçesiz ve takım elbiseyle gelebilecekti. Duruşma sırasında hukuk kitaplarına bakmak bahanesiyle hakimden izin alarak mahkeme kütüphanesine gitti ve oradan kaçtı. Kaçışının ardından kısa bir süre sonra devreye atan polisler tarafından yakalandı. Glenwood Springs'teki hapishaneye gönderildi. İkinci kaçışında ise 1977'nin Aralık ayında Glenwood Springs cezaevinden kaçtı ve Florida'ya kadar ulaştı. Bundy'nin en son ve en kalıcı yakalanması Florida'da işlediği cinayetler sonrası gerçekleşti. 1978'de Florida Eyalet Üniversitesi'ndeki Chi Omega kız öğrenci yurdunda 2 kadını öldürdü ve birkaçını ağır yaraladı. Kurbanlarının kalçalarını 2 defa ısırarak ilk somut delilini bıraktı. Bu olaydan kısa bir süre sonra aynı gece bir başka kadına daha saldırdı. Sonrasında ise 12 yaşındaki Kimberly Leach'i kaçırıp öldürdü.
Ted Bundy 15 Şubat 1978'de Pensacola, Florida'da çalıntı bir arabayla seyir halindeyken polis tarafından durduruldu. Polis memuru David Lee, Bundy'nin davranışlarından şüphelenerek onu tutukladı. Bundy'nin kimliği başlangıçta belirlenemedi çünkü sahte kimlik kullanıyordu. Ancak parmak izleri incelendiğinde Bundy'nin aranan seri katil olduğu ortaya çıktı. Yakalandığında hala cinayetlerini kabullenmiyordu. Chi Omega kız yurdunda öldürdüğü genç kadınlarda bıraktığı diş izi kendi dişleriyle uyuşunca kaçacak geri kalmadığı için ard arda itiraflar geldi. Bundy'nin bilinen kurbanlarının tümü genç beyaz kadınlardı ve çoğu orta sınıftandı. Hemen hemen hepsi 15-25 yaşları arasındaydı ve çoğu üniversite öğrencisiydi. Bundy, yıllardır tanınma ve yakalamadan kaçınmak için kapsamlı kolluk bilgisini kullanan, alışılmadık derecede organize ve hesap yapan bir suçluydu. Suç mahalleri geniş coğrafi bölgelere dağılmıştı. Mağdur sayısı, çok farklı yetki alanı bölgelerindeki çok sayıda araştırmacının aynı adamı avladığı anlaşılmadan önce en az 20'ye yükselmişti. Onun saldırı yöntemleri, travma ve boğma, sıradan ev eşyaları ile gerçekleştirilebilecek nispeten sessiz iki teknikti. O kurbanlarını ele geçirmek ve elden çıkarmak için güvenli yerler arayan, çevresini çok detaylı bir şekilde araştıran titiz bir araştırmacıydı. Fiziksel kanıtları en aza indirgemek için alışılmadık bir şekilde yetenekliydi. Parmak izleri hiçbir zaman bir suç mahallinde ya da diğer kanıtlarda bulunamadı. Bu da masumiyetini korumaya çalıştığı yıllarda sık sık tekrarladığı bir durumdu. Kolluk kuvvetleri için diğer önemli engel Bundy'nin görünüşünü istediği gibi değiştiren bu kalemun benzeri bir yeteneğiydi. Neredeyse çektiği her fotoğrafta farklı görünüyordu. Bu yeteneği Carroll davasındaki yargıç Stewart Hansen tarafından ifadesi onun görünüşünü o kadar değiştiriyordu ki aynı kişiye baktığınızdan emin bile olamadığınız anlar vardı diye tanımlanıyordu. Bundy bu olağan dışı özelliğinin farkındaydı ve görünüşünü gerektiği gibi değiştirmek için sakal veya saç stilinin ince değişikliğini kullanarak faydalandı. Kendine özgü belirleyici işareti olan boynundaki benini balıkçı yaka gömlekleri ve kazakları ile gizledi. Kurbanlarını kaçırmak için kullandığı Volkswagen Beetle'ın bile tanımlaması zor oldu. Rengi tanıklar tarafından metalik veya metalik olmayan, ten rengi veya bronz, açık kahverengi veya koyu kahverengi olarak tanımlanmıştır. Ted Bundy hukuk konusunda bilgili olduğu için mahkemeyi manipüle ediyor ve idam kararının devamlı ertelenmesine neden oluyordu. En sonunda karar verildi. 30'dan fazla kadını öldüren ve tecavüz eden bu sapık katil idam edilecekti. 24 Ocak 1989 günü 07.06'da vücuduna 2000 volt elektrik verildi. Ölüm saati 07.16 olarak açıklandı. Bundy'nin son sözleri, aileme ve arkadaşlarıma sevgilerimi iletmenizi istiyorum oldu. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.